Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda V define işareti ve çözüm yollarından bahsederken mantığımızı kullanıp çok farklı ve hiçbir yerde duymadığınız, görmediğiniz bazı çok önemli hesaplama yöntemlerinden ve yollarından bahsedeceğim arkadaşlar. Define V işareti genel olarak yön ve mesafe verici bir işaret olarak kullanılmıştır. Bunu zaten çoğumuz biliyoruz. Roma rakamlarına göre V işareti yani V define işareti arkadaşlar 5 anlamını taşır. Bunu da biliyor olmanız gerekiyor. Ama bunun mesafe ile bir ilgisi yoktur. Sağda solda işte V işareti 5 adım ileride gömü diyenler var mesela arkadaşlar ama hani bunlar pek de net bilgiler değiller. Çünkü her define işaretinde mesafe verilmiş ise bu şifrelenerek verilmiştir. Yani direkt verilmemiştir. Örnek veriyorum, direkt 5 yazmazlar yani. Bu şekilde kim yazar ki? Yani siz yazar mısınız arkadaşlar? Siz olsaydınız arkadaşlar sakladığınız defineyi kolayca böyle alsınlar diye net yer veren işaretler yapar mıydı? Size soruyorum. V işareti her toplumda kullanılmış bir işarettir. Çoğunluk oyma olarak karşımıza çıkmaktadır ama nadiren de olsa kabartma olarak da karşımıza çıkmaktadır. Böyle rastlamaktayız. V işareti arkadaşlar çeşitli şekillerde olabilir. Eğer çokça böyle rastlananları sıralarsak iki ucu eşit V işareti mesela. Bir ucu kısa V işareti. V işareti karşısında murç oyması gibi. Ayrıca arkadaşlar U işareti, Y işareti de V işaretiyle aynı böyle bir mantığa dayanmak. Bunun haricinde her zaman arkadaşlar V işareti direkt olarak karşımıza çıkmaz. Bazen işte nasıl anlatayım? Yerdeki böyle dizili taşların V yapan şekillerinde, bazen çok eski yaşlı ağaçların diziliş şeklinde, bazen mezarların gömülüş yani mezarların oluş şeklinde, bazen hayvanların ve insanların uzuvlarında, işte balığın kuyruk kısmında olsun, işte bazen yılanın çıkarttığı zaman dili çatallı gibi, V gibi. Bazen insan figürünün işte kol açısı veya ayak açısı gibi yani böyle V yapar şeklinde olabilir. Bazen de derelerin, nehirlerin birleşme ve böyle çatak yapan yerlerinde, bazen de eski yolların ayrım yerlerinde, bazen de eski yapıların özel bölümlerinin böyle V şeklinde inşa edilmesinde bu V işareti ortaya çıkmaktadır. Birçok bunun gibi sayabileceğimiz, örnek göstereceğimiz şeyler var ama konu uzamasın. Detaylı olarak ben sizlere şu anda öz olarak cevap vermeye çalışacağım. Ve arkadaşlar bilinmelidir ki V işareti bu sebeplerden defineciliğin temel taşlarındandır. Bu şu şekilde böyle bir çizgi olarak görmeyin. Bu yüzden iyi kavranmalıdır ve en zor ve en farklı anlamlar taşıyan define işaretlerindendir çünkü bu V işareti. V işaretini aslında genel olarak çok yerlerde rastlanabilir ama en çok rastlanan alanlar dere kenarları ve yol ayrımları. V işaretinin %90 kısmı kayaya yapılmıştır. V işaretinin arkadaşlar iki ucu eğer ki eşit ise iki açık ucun arasını ölçün. Sonuçtan her çıkan santim 60 ile 80 santime kadar teker teker farklı adımlarla V işaretinin açık ağız kısmında böyle ilerleyerek, hedefleyerek vardığınız noktayı güzelce bir inceleyin. 60 ile 80 santim derken arkadaşlar 60 santimden baz alacaksınız, ölçeceksiniz. 70 santim, 80 santim bu gibi. Yani böyle 60'dan 80'e kadar ölçeceksiniz. Çünkü adım hesaplamaları değişebiliyor. Bazısı adımı kısadır, boyu kısadır. Adım ölçüsü kendi adımına göre yapmıştır. Bazısı uzun boyludur, ona göre yapmıştır. Yani ortalaması bu şekildedir. Ve eğer ki boşluk tespit etme yönteminiz varsa kendinize göre boşluk tespitinde bulunun, boşluk tespitinizi yapın. Fakat unutmayın arkadaşlar açık ağzının verdiği yön istikameti. Çünkü birçok yerde sivri ucu denmektedir. Yani defineciyi arkadaşlar ters yöne yönlendirmektedirler. Örnek vereyim, size soruyorum. Kim sana sivri ucuyla git benim altınlarımı bul der mesela. Soruyorum size. Siz der misiniz? Ama yine de tabii ki bir araştırma yapabilirsiniz. Şahsen ben olsam her ihtimali değerlendirip araştırma yaparım. V işaretinin iki ucu eşit ise uzunluk ölçülüp açık ağız yönünde ilerlenerek incelemenizi yapmanız gerekmektedir arkadaşlar. Tabii dediğim gibi balık, yılan vesaire gibi figürlerde de kullanılmış olan bu
V işareti bulunduğu işarete göre değerlendirilmesi gerek. Ama açık V işaretinin genel çözümü böyledir. Bir diğeri ise arkadaşlar bir ucu diğer ucundan kısa olan V işareti. Bu işarette ise uzun ucun kısa olandan fazlalığı ölçülür ve yine V işaretinin açık ağız yönünde ilerlenir. O kısımda araştırma yapılır arkadaşlar. V işareti ve murç oyması çözümü. Şimdi V işaretinin bulunduğu ve yanında veya herhangi bir yerinde murç oyması varsa bu işleri biraz karıştırmaktadır arkadaşlar. Murç oyması geneli itibariyle mezarı vermektedir. Bu arada o murç oymalarının nasıl olduğunu da birazdan söyleyeceğim, detay vereceğim. Hepsi aynı değil çünkü. Bu sebepten arkadaşlar murç oymasının V işaretinin neresinde olduğu çok önemlidir. Bazen işte mezar ve parası ayrı yerde olabilmektedir. Bu da murç işaretinin mezarı V işaretinin ise parayı verdiği durumlar olabilmek. Eğer V işareti Ermenilere ait bir işaretse işte o zaman işler biraz karışacak demektir arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar V işaretinin sivri kısmında ise murç oyması ile sivri kısım arası ölçülüp murç oymasının olduğu yöne doğru adımlanır, gidilir, hesap yapılır, hesaplanır arkadaşlar. Muhtemelen mezara ya da böyle bir son noktaya ulaşmanızı sağlayacak bir işarete denk geleceksinizdir mutlaka. Eğer kırılmamışsa, tahrip edilmemişse tabii. Eğer murç oyması V işaretinin böyle açık ağız kısmında ise o zaman V işaretinin uzun kısmı varsa uzun kısmın uç noktasından murç oyması arasını ölçün arkadaşlar ve yine murç oyması yönünde ilerleyip incelemede bulunun. Eğer ki V işareti uçları eşit ise, V işareti tam böyle açık ağıza ortalı ise o zaman herhangi bir ucundan murç oymasına ölçü alarak yine o yönde ilerleyin ve İnceleyin. V işaretinin sağında ve solunda murç oyması varsa bu da yine aynı metodda ölçülerek murç işareti yönünde ilerleyin arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Genelde sağında solunda pek bulunmaz. Yine bir ölçüm yöntemi bu şekildedir yani. Yine arkadaşlar diğer ölçüm yöntemlerini size veriyorum. Bakın bunları hiçbir yerde bulamazsınız. Şimdi bakın V işaretinin yani V define işaretinin tüm çizgisinin tüm boyunu ölçüp açık ağzının yani V işaretinin açık ağzının ölçümüne ne ölçtüğünüz ne çıktı ona çarpın ve çıkan sayı kadar 3 yönde de araştırmanızı yapın. O 3 yönler şunlardır arkadaşlar size söylüyorum. Birincisi sivri ucu yönünde. İkincisi uzun tarafı yönünde. Üçüncüsü ise kısa tarafı yönünde adımlayın. Bütün seçenekleri değerlendirin. Ve yine bir yöntem var arkadaşlar o da şudur. Birincisi eğer bir tarafı uzun V işareti bulduysanız ve diyelim ki bu bulduğunuz V define işaretinin sağ tarafı uzun ve sol tarafı kısa. O zaman doğru yolda olduğunuzu anlamanıza yardımcı olacak ikinci bir işareti bulmalısınız. Bulmanız lazım. Ve o bulacağınız V define işareti de ilk bulduğunuz V define işaretinin tam tersi olması lazım. Yani sol tarafı uzun, sağ tarafı kısa olması lazım arkadaşlar. Ve sıralı olarak toplamda 3 adet V işareti olması gerekiyor. Ve şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bunu yani şu anda bu anlatacağım detayı hiçbir yerde bulamazsınız. Araştırın bakın arkadaşlar. Bunlar benim tecrübelerimdir. Ve işin en önemli detayıdır arkadaşlar. Burada yani V define işaretinin yanında, sağında, solunda bulacağınız murç işaretinin içine dikkat edin. İçine, o murç deliğinin içine. Alt tarafı kare şeklindeyse, yani kare gibi ise bu kesinlikle çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü o zaman mutlaka bir mezara veya mahzene dair bir kanıt bulacaksınız demek. Ama eğer murç işareti içine baktığınız zaman üstü yuvarlak olabilir. Üstüne dikkat etmeyin. İçinin altına, alt sona eğer o işaretin içi murç işareti oval ise yani yuvarlak ise o zaman sadece yön veriyor demektir. Ve yine çok önemli başka bir detay vermek istiyorum. Hiç dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bazen V işareti buluruz ama şüphe içinde kalırız. V işareti olup olmadığını anlamaya çalışırız. Ama çizgileri sanki böyle hem doğal gibi hem de insan eliyle yapılmış gibilerdir. Değil mi? İşte bu gibi işaretler aslında o bölgede net bir V işaretinin varlığının bir habercisidir. Demek oluyor ki burada V işareti bulman gerek. Ve bir detay daha veriyorum arkadaşlar. Eğer V define işaretinin tüm uçları eşit uzunlukta ise o zaman demektir ki o tek V işaretidir veya son V işaretidir. Anlatabildim mi? Ama eğer sağı veya solu uzun yani farklı ise demektir ki toplamda bulacağınız 3 adet V define işareti olması lazım. 3 tane V define işareti bulunması gerekiyor. Bir başka çok önemli bir konu da şudur arkadaşlar.
V define işaretinin çözümünde ve hesaplamalarında 3 ve 5 sayılarının önemi büyüktür. Bunu unutmayın. Yani hesaplamalarınızı bunlara göre de yapmanızı, değerlendirmenizi öneririm. Şimdi gelelim Ermenilerin kullanmış oldukları V işaretlerine, yani V define işaretlerine arkadaşlar. Bakın şimdi gerçekten de vereceğim bilgilere çok dikkat edin. Kulağınıza küpe olsun arkadaşlar. İnşallah olumlu sonuçlar alırsınız. Ermeni definelerinde V işareti çözümü arkadaşlar şudur. Şimdi Ermeniler gömülerinde ve mezar belirteçlerinde diyeyim artık, yani mezar işaretlerinde çok fazla şifreleme ve geometri kullanmışlardır arkadaşlar. Özellikle sistemli Ermeni gömülerinde inanılmaz şifreleme ve geometri kullanmışlardır arkadaşlar. Onun için arkadaşlar bir diğer define ve arkeoloji videomuzda anlatımı hem çizimli hem de sesli anlatmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Az önce anlatmış olduğum V işareti için çözümlerin tamamı Ermeniler için de geçerlidir arkadaşlar aslında. Fakat bazı böyle gizemli şifreleme kurduklarında bunlar devre dışı kalmaktadır yani. Özellikle sistemli gömülerde kullanılan V işareti arkadaşlar bu tekniklerle biraz sonuçsuz kalmaktadır çünkü. V işaretine genelde murç oyması kullananlar Ermenilerdir. Murç onlarda da arkadaşlar diğerlerinde olduğu gibi mezarı vermektedir. Ayrıca Ermeniler arkadaşlar yine mezar ile parayı ayrı yere koymaları çok fazla görünen bir şeydir. Karşımıza çok çıkıyor arkadaşlar. Şimdi genellikle zenginlerinkinin paraları arkadaşlar ayrı yerde olur ve bırakılan işarette şifrelenmiştir mutlaka. Ya da güvenlik veya böyle bir herhangi bir şey için yapmış oldukları para gömüleri de yine şifrelenmiş. Hatta yemleme yapılarak böyle küçük kısmı yem olarak bırakılmış, büyük kısmı ise farklı bir yerde gizlenmiştir. Öyle de olması gerekiyor. Akıllı insanların yapacağı şeylerdir. En azından gidecekse de şu kadarı gitsin, şu kadar zararımız olsun düşüncesi vardır. Çünkü şu anda biz bile bazı şeylerde bunları yapıyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Yatırımlarda mesela. Şimdi gelelim çözümüne. Eğer murç oyması V işaretinin üstünde ya da altında ise yine aynı metodla ölçüm yapılarak murç oymasının olduğu noktaya adımlanır arkadaşlar, gidilir. Burada arkadaşlar ya mezar ya da yemlik bulunmaktadır. Asıl mesele bundan sonrasıdır aslında. V işaretinin iki ucunun arasının ölçümü alınır. V'nin açısında ilerlenir arkadaşlar. Gelinen nokta işaretlenir. Sonra murç oymasının olduğu noktadan bu işaret kesiştirilir. Ve gözle veya işte kalemle veya bir cisimle veya bir tebeşirle bir üçgen işareti oluşturulmuş olunur. Genelde arkadaşlar V define işaretinin olduğu yerde belirgin bir şey olmalı. Eski ağaç veya işte kaya gibi ya da mağara gibi. Şimdi o yerle bu diğer iki nokta arasında üçgen oluşturan bölgede inceleme yapın arkadaşlar. Mutlaka birisi tabii almadıysa bir şeyler bulacaksınız inşallah. Yüksek ihtimalle arkadaşlar paranın olduğu yerdir. Ama dediğim gibi bu tip sistemli gömülerin bir parçasıdır. Bu işinize yarar diye anlattım. Ama genelinde Ermeni mezarlarında para ayrı yerde ise mezar içerisinden işaret taşı çıkmaktadır. Ona göre kendinizi yönlendirirsiniz artık. V işaretinin pozisyonlar çok önemlidir arkadaşlar. V işareti zeminde ise, yani yatay şekilde ayağınızın altına gelecek şekilde ise hedef muhtemelen biraz uzağa düşecektir. Yani biraz uzaktır. Ama dikey alanda ise, yani böyle tam yüzünüze gelecek gibi dikey kayalıkta ise muhtemelen yakın yer olacaktır gömüsü. Ve girişi verme ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. V işaretinin açık uçlarının arası veya işte uzun kısmı veya kısa kısmı veya uzun kısmının fazlalık yapan kısmı ölçülür. Ölçülen her santimin bir adım olarak veya işte o zamanda işareti yapan kişi ne ölçüsünü nasıl baz alarak yaptığını şimdi bizler tam bilmediğimizden dolayı ilk önce adım olarak ve bir insan boyu olarak veya bu ölçüleri katlayarak hesaplanır. Şimdi bakın ne diyeceğim. Çok önemli bir şeye şahit olacaksınız. İyice dinleyin bakın arkadaşlar. V'nin sivri ucu istikameti araştırılır arkadaşlar. Yine size garanti ediyorum ki başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir ipucu veriyorum. Çok dikkatli dinleyin. Bunlar benim bakın kendi tecrübelerimdir. Diyorum ya hesaplamalar diye. İşte onlardan bir tanesi daha şöyledir. Bir işaret yapılırken veya eskiden biri bir işaret yapacağı zaman öyle işte zaman bulduğunda, boş zamanı olduğunda veya işte canı sıkıldığında gidip işaret yapmadı arkadaşlar. Şunu iyi dinleyin, çözümünüz daha kolay olacak. Peki ne oldu? İşaretlerinde belirli zamanlarda, belirli aylarda, belirli iklimlerde yapıldı bu işaretlerde.
Yani o kişiler böyle yaptılar. Neden? Sebepleri arkadaşlar şu. Kışın yapılanlar farklıdır. Yazın yapılanlar farklıdır. Güneşli bir havada yapılanlar farklıdır. Nemli, yağmurlu havalarda yani ıslak havalarda yapılanlar işaretler yani farklıdır. Neden? Nasıl mesela? Örnek olarak mesela ben vereyim size şu an. Kışın yapılanların arkadaşlar yazın bulunmaları çok zor. Çünkü örnek vermek gerekirse eğer o kişinin kışın ortasında kar tutmayan, çok uzaklardan görünebilen bir taş veya kaya veya işte tepe seçmiş ise işaret yapmak için demektir ki diğer zamanlarda da o işaretin çok belirgin olmadığından dolayı görülmeyecektir. Yani bulunmayacak. Ama kışın o işaretin olduğu yer ayna gibi belirgin olacaktır. İlk yapıldığı gibi. Ve o yere giden o kişi o işareti orada bulması kolay olacaktır. Çünkü oraya gidecektir, orayı görecektir ve oraya dikkatle bakacaktır. Veya güneşli bir ayın bir gününün belirli bir saatinde yani belirli bir vakitte yapılan işaretler ise eğer o anda bakın güneş vurduğunda yaptığı işaretin hatlarından dolayı belirli bir anda olunca arkadaşlar orası gölge şeklinde istediği şekli veya işte figürü orada gösterecektir. Çünkü o kişi o zaman onu o şekilde yaptı. O ışık geliş şekline göre yaptı. O ışık vurduğu zaman orada o şekilde gölgeden o şekilde gözüken bir şey yaptı. Ve güneşin yeri değişince de o gölge ile belli olan şekil yok olacaktır. Çünkü güneş geçecektir. Sadece bir anda belli oluyor. Bir zamanda. Veya hesaplamalar yapılırken arkadaşlar eğer güneşi arkasına alarak hesaplama yani adımlama yapılırken adım sayısı değil de güneşten yararlanıp kişi kendi gölgesinin hesabını yaparak onu gömmüşse siz ne kadar adımlarsanız adımlayın eğer yönünüz doğruysa bile asla bulamayacaksınız. Yani işaretin olduğu yerde gideceği yöne doğru durduğunda güneşi arkasına aldığında arkadaşlar gölgesinin bittiği yeri işaretleyip artık ne kadar mesafeye gömmüş ise yani o kadar insan boyunun gölgesi kadar yani ilerlenip bulunabilir. Ve yürümeye başlandığında güneşin açısı değişeceğinden her seferinde bu gölge arkadaşlar insan boyundan çok farklı olacaktır. Gölgeler de değişecektir. Doğru mu? Onu da hesaba katarak yapılmışlardır. Aslında çok ilkel ve basit bir yöntem. Ama bir o kadar da akıllıca. Çünkü bu iş için bir yıl ve o yılın belirli zamanlarındaki bir anı kullanmışlardır. Özellikle seçmişlerdir bugünü, bu saati, bu tarihi, o güneşi. O yüzden diyorum ki aklınıza geldiğinde sahaya çıkıp bir şey bulamazsınız. Belirli zamanları bilmeniz gerekir ve sabırla bu işin takibini yapmanız gerekir. Öyle kafanıza estiğinde hadi gidip bir define bulup geleyim tarz davranışlar bırakın artık arkadaşlar. Bu kafayla gidenler işareti değil evlerin yolunu bile bulamazlar sonra. Bu tarz arkadaşlar çok yöntemlerle araştırmalar yaparak dağlarda, tepelerde, yaylalarda çok zamanlar geçirmişim. Bu bilgileri size bu kadar zaman harcamadan ve bazı acıları, sıkıntıları yaşamadan, çekmeden sizlerle paylaşıyorum. İnşallah emeğimin karşılığını görürüm arkadaşlar veya duyarım artık. Olumlu sonuçlar alırsınız inşallah arkadaşlar. Konu hazır konunun içindeyken şunu da belirteyim. Örnek veriyorum arkadaşlar insanlar nasıl yapmışlar bunları. Belirli bir yılın belirli bir ayında belirli bir saatinde yapmışlar bunu vakit olarak. Ve örnek veriyorum güneşi arkasına almış ve gölge hesaplamaları olarak yapmış. Adımlama değil de gölge. Diyelim ki saat 5'te güneş açı olarak mesela durduğu pozisyonda durduğu zaman insan arkasına aldığı zaman güneşi gölgesi bir insan boyu diyelim mesela. Ve bu 1 kilometre boyunca gideceğini düşünün bunun. Tabi bunun zaman lazım. Belirli bir zaman sonra güneşin açısı değişecektir. Biraz aşağı doğru inmiş ise eğer ki bu güneş insanın gölgesi örnek veriyorum normalde 2 metre ise indikçe güneş arkadan aşağı indikçe gölge uzayacaktır. Gölgenin boyu yükselecektir. 2,5, 3, 4, 5 bunları da aynı şekilde hesaplamıştır. Bir tane olarak hesaplamıştır. Yani bir insan boyunun gölgesi işte örnek veriyorum 1,70 insansa 1,70, 1,70, 1,70 olarak gitmez. Bunu da zaman içinde oraya gidene kadar oluşan o zaman farkını da hesapladığınız zaman gölgeler de değişeceği için ölçümleri de kendi bildiği için kaç gölge olarak yaptığını kendi bulabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu işaretler de zamanında insanların aklına böyle esip de gidip de bir işaret yapayım bugün bitmedi yarın devam edeyim denmemiştir. Emin olun yarısından fazlası bu şekilde hesaplanılarak yapmıştır işaretleri. Neyse konumuzu devamına geçelim arkadaşlar. Şimdi V işareti geometrik bir işaret olup arkadaşlar hem yön ve hem mesafeyi verir. Bunu her zaman söylüyoruz. Ve V işaretinin de U işaretinde olduğu gibi
kamufle edilebilme özelliği çok fazladır. V işaretinin çözümü açı istikametinde gömünün ya da ikinci gömüye böyle en yakın işaretin bulunmasında kılavuz işarettir arkadaşlar. Yani az önce de anlattığım gibi V işareti ayrıca işte eşkıyaların isminin baş harfi olmasından da ayrı bir özellik kazanır. Onu o şekilde de düşünüp değerlendirmemizi yapmamız gerek. Ayrıca arkadaşlar yüksek zirve doruk tepelerde ve çok böyle namlı, meşhur, eskiden beri bilinen kılavuz taşlarına da sahip Bağdat yolu ya da bağlantı kanı yollarına da defnedilmişlerdir arkadaşlar. Dere kenarlarında ya da böyle çataklardaki parayı en iyi V işareti şifreler. Şöyle ki V işareti bazen karşımıza az önce de anlattığım gibi Y harfi şeklinde de çıkmaktadır. Bu iki derenin birleşerek örnek veriyorum mesela akmasının haritası olduğu gibi de dere çatağındaki gömüyü de şifrelemektedir aynı zamanda. Bazen Y şeklinde olan işaret karşımıza işte az önce de söylediğim gibi hayvan uzuvlarında yani köpek, tavşan ya da işte keçi tırnak izleri böyle dediğimiz noktalanmış şekliyle çıkmaktadır. Noktaları işte gördüğünüz o ayak izlerindeki o noktaların arasını tebeşirle ve herhangi bir şeyle böyle sert bir cisimle veya işte gözle birleştirildiğinde Y şekli çıkar mesela. V işareti bazen karşımıza canlı figürlerde de çıkabilir arkadaşlar. İşte bacak duruşları, gaga, kuyruk şeklinde de çıkabilmektedir. İnsanlarda kol duruşu olarak mesela, bacak duruşu. Bunlar V yapar şeklinde olduğu için bu şekilde de yapılmış olabilir diye düşünmeniz gerekir. Parası genelde işte mağara, mahzen ve mezar olup bol miktardadır. Emin olun bir taneyi bulduğunuz zaman da zaten daha bir şey istemeyeceksiniz. Sülalenize yetecek. İnşallah da bulursunuz. Büyük çoğunlukla arkadaşlar U ve V işaretleri ve O işareti oyma işaretlerdir. Ama istisnaları vardır tabii ki. Karşımıza çıktı. Bazen kabartma olmaktadır. Kabartma olması şifreyi değiştirmemekte. Ama arazi ve para ile işaret arasındaki seviyeyi belirlemekte olup son derece şeytanice şifrelenmiştir arkadaşlar bunlar. Bu konuyu da bir dahaki videomuzda ayrıntılı olarak inşallah anlatacağım. Nasip olursa. V işaretleri bazen karşımıza ok, işte mızrak, bazen de dikdörtgen içinde çıkmaktadır. Bu hususlar arkadaşlar kanalımızda işaret bazında tek tek böyle açıklanacak olup şu ana kadar anlattıklarım genel prensiplerdir. Yani genel anlamlardır bunlar. Ama şu ana kadar bu anlattıklarım mutlaka işaretlerin çözülebilmesi için bilinmesi gereken hususlardır. Tüm defineci arkadaşlara söylüyorum. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz videolarımda hep varılan noktayı inceleyiniz diyorum. Çünkü V işareti çoğu zaman yardımcı işaret olarak verilmiştir, kullanılmıştır. Tabii ki son noktayı verdiği de olmuştur ama özellikle dikey olanlarında son nokta olayı çoktur. Çok gördük, çok karşımıza çıktı. Bu sebepten vardığımız alanı iyice inceleyiniz. Az önce de anlattığım gibi arkadaşlar başka bir işaretle sizi son noktaya götürecek olabilir. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim. Fazla uzatmayalım. Çünkü çok uzun olduğu zaman sizlerin zamanı olmadığından dolayı moraliniz bozulup canınız sıkılıp bir an önce gidip bir şeyleri bulayım diye hemen dışarılara çıkarsınız ve video izlemezsiniz diye düşünüyorum. Şahsen o yüzden fazla da benim de zaten zamanım yok. Ben emin olun sizler için İnşallah işinize yarar diye kendi zamanımdan veriyorum, emek ediyorum, sizler için video yapıyorum. Ve her zaman da devamlı da video yapamıyorum dikkat ettiyseniz. Çünkü boşu boşuna video yapıp yalandan iş olsun diye video yapmak istemiyorum. İşinize yarayacak, bana çok böyle fazla gelen, talep gelen konularla alakalı yapıyorum. Dikkat ettiyseniz canlı yayınlarımızı da fazla yapamıyoruz. Zaman bulamıyorum, emin olun. Arkadaşlar keşke hani zaman bulsak ve devamlı canlı yayınlarımız olsa, devamlı video yapabilsek ama emin olun zaten beni takip edenler çoğu bilirler benim durumumu. Şu anda zaten yurt dışındayız. Yine uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Kazma işleri var. Burada bulunuyoruz. Arkeolojik kazılar çalışmalarda bulunuyoruz. Ondan dolayı zaten zaman bulamıyorum ama inşallah ileriye dönük sizin destekleriniz bu şekilde devam ettiği sürece canlı yayınlarımızı da özel böyle bir her haftanın belirli günlerinde sabitleyeceğiz. Belirli saatlerinde. O saat o gün geldiği zaman canlı yayınımız mutlaka olacak ve haftanın belirli günlerinde, belirli saatlerinde de aynı şekilde videolarımız olacak her zaman. Bu şekilde yapmaya çalışacağız inşallah. Bir şeyleri rayına oturtmaya çalışacağız. İnşallah da bu şekilde olacak. Ben de istiyorum bunu. Sizlerden ricam arkadaşlar kanalımızı bir yerlerde paylaşın. Videolarımızı farklı platformlarda paylaşın, önerin. Aramıza katılan insan sayısı çoğalsın. Daha çok insanlarla muhatap olabilelim. Aramıza katılan arkadaşlarımız çoğalsın.
Videolarımızı beğenin. Farklı yerlerde paylaşın arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu da bizim için bir destektir kanalımız için. Sizlerden ricam budur. İnşallah istediğiniz her şeyi istediğiniz gibi bulursunuz arkadaşlar. Olumlu şekilde sonuç alırsınız. Bir dahaki define ve arkeoloji videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Şansınız, nasibiniz, kısmetiniz açık olsun. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız.